Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün Tobirama'nın ne kadar güçlü olduğundan bahsediyorum. Önceden yapmıştım ama bu sefer önceki videodan daha iyisini yapıyorum. Bakın o kadar iddialıyım. Tobirama çok hafife alınan bir karakter. Bu videoda sanılan aksine çok güçlü olduğunu kanıtlayacağım. Hadi o zaman başlayalım. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. Tobirama'nın AP'sinden bahsedelim. Öncelikle AP bölümü için bir uyarı geçmek isterim. Tobirama'nın çok fazla AP başarısı olmadığı için onun AP'sini anlatırken başka karakterlerden de bahsediyorum. Bu yüzden bu videonun ilk 3-4 dakikasında biraz sıkılabilirsiniz. Tobirama için 3 tane AP ölçümü var. Ben ikisini anlatacağım. Genelde Tobirama'ya H7 AP verirler. Yani büyük bir dağı yok edebilecek seviyeye koyulur. Ama ben onun büyük ada seviyesi veya küçük ülke seviyesi olduğunu düşünüyorum. Sebebi Akatsuki'lerin hepsinden güçlü olması. Ben Deidara, Kakuzu ve Sasori'yi büyük ada seviyesine ölçekliyorum. Deidara 3 kuyruklu bir şey olan Isobu'ya hasar verebiliyor. VSB'de yapılan bir hesaplamaya göre Bishudama High 6 CAP'ye sahip. Bu nedenle Kurama ve Jubi hariç bütün kuyruklu canavarlar büyük ada seviyesi olarak kabul ediyorlar. Kurama ve Jubi ise bu seviyenin üzerinde. Tobirama'nın Deidara'dan daha güçlü olduğunu kanıtlamama gerek yok sanırım. Yine de dediklerimi kanıtlamak için Sasori ve Kakuzu'yu da anlatayım. 3. Kasekage kuklası için Kum köyündeki en güçlü silah deniliyor. Bu sözden dolayı 3. Kasekage kuklası büyüklüğü Shukaku diyebiliriz. Shukaku her ne kadar bir canlı olsa da köy onu silah olarak görüyor. 3. Kasekage kuklasını kullanan kişi Sasori olduğu için o da büyük ada seviyesi olmalıdır diye düşünüyorum. Bu arada 3. Kasekage kuklası için söylenen ifadeyi bulamadım. Ama böyle bir ifadenin olduğunu hatırlıyorum. Öyle bir ifade yoksa bile Sasori 3. Kasekage için zorlayıcı bir rakip olduğu belirtildi. Kakuzu ve Hida ise Matatabi'yi yeniyorlar. VSB'de Kakuzu'ya High 6C tier vermemelerinin sebebi Matatabi'yi nasıl yendiklerinin gösterilmemesi diyebiliyorum. Hidan da Duranek olduğu için onu Duranek ile yenmiş olabileceklerini düşünüyorlar. Bu nedenle Kakuzu ve Hidan AP'sini Matatabi üzerinden ölçmüyorlar. Ben öyle biliyorum yani. Hadi diyelim ki bütün anlattıklarımı kabul etmediniz. Databook'ta Akatsuki üyelerinin Jinchuriki'lerden güçlü olduğu yazıyor. Tam olarak cümle böyle değildi sanırım ama bu tarz bir söz var. Tobirama'da Akatsuki üyelerinden daha güçlü. Bir başka güç başarısı ise Mangekyo Sharingan'lı Madara ile denk güçlü olan Izuna'yı yeniyor. Izuna'yı yendiği zaman henüz prime halinde bile değildi. Şimdi nasıl küçük ülke seviyesine ölçekleyebileceğimizi anlatayım. Shippuden başı Sakura'nın AP'si Sasori'ye hasar verebildiği için büyük ada seviyesi oluyor. Bunu saçma bulanlar için şöyle bir kanıt sunayım. Chiyo, Sakura'yı güç anlamında Tsunade'ye benzetiyor. Chiyo, Tsunade ile savaşmış birisi. Tabi Chiyo'nun savaşları Tsunade ile Shippuden başı Tsunade arasında güç ve tecrübe farkı var. O yüzden ben Hanzo savaşındaki Tsunade ile eşit tutuyorum. Tobirama ise Shippuden başındaki Sakura'dan 100 kat daha güçlü desek abartmış olmayız. 100 kat yoksa bile şöyle hesaplayalım. Shippuden ilk bölümlerindeki Base Naruto ile Sasori savaşındaki Sakura arasında çok fazla bir güç farkı yok. Biz eşit alalım. Sage Mode gücü 10 kat arttırıyor. Bir de Pain ile savaştığı zamandan önce Rasen Shuriken'i öğrenebilmek için antrenman yaptı. Yani yine güçlenmiş oluyor. Pain savaşındaki hali küçük ülke seviyesine yükselebilir. Bir de Naruto Pain'i yendikten sonra daha da güçleniyor. KCM1 formuna da sahip oluyor. KCM1 Sage Mode'dan daha güçlü. Tobirama ise MS Sasuke'den daha güçlü. Dolaylı yoldan KCM1 Naruto'dan
ve Sage Mod Naruto'dan da güçlü. Yani benim yaptığım gibi Shippuden başı Sakura'yı bile büyük ada seviyesi alırsanız Tobirama küçük ülke seviyesine çıkabilir. Tobirama'yı küçük ülke seviyesine alırsanız da Base Hashirama'yı da en az bu seviyeye de almanız lazım. Bu durumda Hashirama'nın da tier'i artar. Hashirama ne kadar güçlü videosunu yaparken Tobirama'yı küçük ülke seviyesi alma fikrini düşünmemiştim. Dayanıklılığından bahsedelim. Karakterin çok fazla dayanıklılık başarısı yok. AP işte dayanıklılıktan dolayı dayanıklılığı da AP'siyle aynı katmanda olmalı. Hızından bahsedelim. Tobirama hızı, zekası ve yetenekleriyle ön planda olan bir karakterdir. Tobirama için Madara zamanın en hızlısı diyor. Bu sözden dolayı Tobirama'nın Hashirama'dan daha hızlı olduğunu anlıyoruz. Hashirama ne kadar güçlü adlı videomda Hashirama'nın hızından bahsetmiştim. Hashirama'yı hız olarak hangi seviyeye koyarsak en düşük Tobirama da o seviyede olacaktır. Hızı PTL veya PTL Plus olabilir. Sage Mod Madara'nın yakın mesafeden saldırısına tepki veriyor ve ışınlanıyor. Birçok kişi bu sahneden dolayı Madara Tobirama'ya ace'li falan diyor. Bu nedenle küçük görüyorlar. Ama bu sahne ile ilgili şöyle bir şey de var. Tobirama'nın kullandığı Suiton tekniği için rakiplerini hazırlıksız yakalayabilir deniliyor. Madara'nın hazırlıksız yakalanmama sebebi Tobirama'yı önceden tanıması. Eğer ki önceden tanışmıyor olsalardı Tobirama orada Madara'yı öldürebilirdi. Bu arada Tobirama Minato'dan daha hızlı değil. Direkt kendisi Minato'ya benden hızlısın diyor. Ayrıca BSM Naruto ve CMS Sasuke fark etmeden hızlıca Minato'dan Rasengan'ı alıp hemen ışınlanabiliyor. Tobirama'nın yeteneklerinden bahsedelim. Tobirama Edo Tensei, Kage Bunshin ve Flank Raishin God tekniklerini bulan kişidir. Flank Raishin tekniğine bazen Shunshin dediği de oluyor. Tobirama'nın her şey kesebilen bir Suiton tekniği de vardır. Her şey kesebilir sözünden dolayı Duranek olabileceği düşünülüyor. Kağıt patlatma tekniğine de sahip. 5 temel elementi kullanabilir. Kendisi suyun olmadığı bir yerde bile Suiton ejderhası yapabilir. Tobirama çok iyi bir sensör tipi ninjadır. Çok uzaklardaki Kinkaku birimini bile hissedebilmiştir. Şimdi Tobirama neden hafife alınıyor bundan bahsedeyim. Öncelikle Kinkaku ve Ginkaku tarafından öldürüldü ve bu ikisinde Daru'yu yeniyor. Bu nedenle o kadar da güçlü değil diyorlar. Ancak böyle düşünmek çok saçma. Bunun sebebi Kinkaku ve Ginkaku'nun nasıl savaşı kazandığı bilinmiyor. Off-guard bir durum ile mi kazandı? Yoksa Tobirama yorgun olduğu için mi kaybetti? Şimdi şöyle düşünelim. Kinkaku ve Ginkaku Kurama'nın çakrasına sahipler. Hagoromo'nun çakrası bulunan silahları sahipler. Yanlarında 20 tane shinobi var. Bu shinobiler için eş seviye Chunin'ler değiniyor. Ama bu kesin Chunin level olduklarını kanıtlamıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Gaida Chunin ama 8. kapıyı açınca V1 Jubiler'in seviyesinde oldu. Kısacası bulundukları rütbenin güç anlamında çok üstünde olabiliyorlar. Minato da bir zamanlar Chunin'di ama Chunin seviyesinin çok üzerindeydi. Kabuto Genin idi ama Chunin olan Kakashi ile kıyaslandı. Ayrıca Daru'yu onları yardım alarak yeniyor. Kısacası Tobirama'yı Kinkaku ile güçsüz gösteremezsiniz. Şimdi Tobirama'yı bazı karakterleriyle kıyaslayalım. Tobirama en çok Itachi, Nagato, Hiruzen ve Minato ile kıyaslanıyor. Hadi karşılaştıralım. Öncelikle Tobirama sadece çakrasına esneterek MS Sasuke'yi korkutuyor. Buradaki MS Sasuke Edo Itachi'den güçlü veya eşit güçlü olarak kabul edilmelidir. Databook'ta Kabuto ile savaşan Uchiha kardeşlerin eşit güçlü olduğunu söyleyen bir ifade bulunuyor. Hadi bunu kabul etmediniz diyelim ki. Yine de yakın güçteler. Üzerine bir de şunu eklemek istiyorum. Tobirama Uchiha klanı üyelerinin öfkelendikçe güçlendiklerini belirtiyor. Sasuke ise Orochimaru'ya eskisinden daha öfkeliyim diyor. Bu durumda Tobirama'nın karşısındaki Sasuke, Kabuto ile savaşan Sasuke'den daha güçlü oluyor. Yani bu sahneden itibaren Itachi'den güçlü olmuş olabilir. Bu durumda çok rahat Tobirama Itachi'den daha güçlü deriz. Hadi yine Sasuke o sahnede Itachi'yi güç anlamda aşmamış olarak farz edelim. Yine de Itachi'ye çok yakın bir seviyede olmalı ve Tobirama sadece çakrasını esneterek Sasuke'yi yeniyor. Bir
Bir de Tobirama'nın başka yetenekleri de var. Bu yüzden ben Tobirama'nın Itachi'den güçlü olduğunu düşünüyorum. Susanoo'yu kırabilir. Itachi daha güçlü diyenlerin genel argümanı Susanoo olur. Tobirama'nın AP'si Itachi'nin Susanoo'sunu yok etmek için yeterli. Her şeyi kesebilen Suiton tekniğiyle de kesebilir. Tobirama için sorun oluşturacak olan tek şey Genjutsu olur gibi. Zaten Genjutsu'ya düşse bile bundan çıkabilir. Veya Itachi Genjutsu yapamadan hemen onu yenebilir. Suiton teknikleriyle Itachi'nin Katon'a cevap verebilir. Zaten yıllarca Uchiha savaşmış birisi olduğu için onlara karşı deneyimli. Nagato'dan bahsedecek olursak bence Nagato'dan da daha güçlü. Zaten Nagato ile Itachi arasında çok büyük bir güç farkı yok. Hatta Itachi Nagato'dan güçlü bile olabilir. Itachi Nagato'yu arkaladığı zaman birçok kişi bu sahneye off guard dedi. Ancak Nagato bir sensör tipi ninja. Teknik olarak Itachi hissedebilir olmalıdır. Bunu şu panele kanıtlayabiliriz. Onoki Mu için benim senseim bir sensör tipi ninjadır diyor. Bunu Mu'nun Naruto'nun saldırısından kaçtığı zaman söylüyor. Nagato da teknik olarak Itachi'yi hissetmesi gerekirdi ama hissedemedi. Yani Itachi büyüklüğün Nagato olma ihtimali de var. Yoksa bile zaten Tobirama Itachi'den hızlı. Itachi de Nagato'dan hızlı. Tobirama Itachi'den az bir farkla değil, çok büyük bir farkla daha hızlı. Yani Tobirama Nagato'yu Split Blitz'e yener demek saçma olmaz. Bir de Nagato'nun en büyük kozu Chibaku Tensei ve Shinra Tensei. Bu iki teknikten de sadece ışınlanarak kurtulabilir. Minato ile kıyaslamam çok uzun sürer. Minato ne kadar güçlü videosuna bahsederim. Hiruzen ile kıyaslamam sadece söyleyen sözlerde oluşacak. Databook'ta Hiruzen genç yaşta sensei olan Tobirama'yı geçtiği söyleniyor. Hiruzen ne kadar güçlü videosunda daha detaylı anlatırım. Tobirama ne kadar güçlü sorusunun cevabını verelim. Itachi, Nagato, MS Sasuke, Orochimaru ve Kabuto'dan daha güçlü. Base Hashirama, Base Minato ve Prime Hiruzen'den güçsüz. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilir ve yeni Naruto videolarına haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Açıklama kısmından Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 美獣はバランスを考え分配するが、すべて買い取っていただく。ただでも。黙れ。扉よ。だからあの時俺が言ったよ。兄者は少し黙っていろ。しかしだの。黙れ。